Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bildiğiniz gibi Galaxy A54'ün ön incelemesini 2 gün önce yapmıştık. Onu da kartlara koyacağım. İzlemediyseniz oradan izleyebilirsiniz. Bu videoda bence hem fiyatıyla hem de sunduklarıyla A serisindeki en iyi telefon olan Galaxy A34'ün ön incelemesini yapacağız ve fiyatlarını da birlikte değerlendireceğiz. Galaxy A54 ile de detaylı bir karşılaştırması gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak kutu içeriğiyle başlarsak Galaxy A34'ün kutusundan yalnızca telefonumuz ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Bunun haricinde ne bir silikon kılıf veya bir adaptör de göremiyoruz. Aldıktan sonra bir adaptör masrafımız da olacak. Tasarımdan devam ettiğimizde A34'e arkadan baktığımız zaman A54 ile oldukça benzer bir tasarımla karşı karşıyayız. Burada hem kamera yapısı hem de kasa yapısı açısından A54 ile gerçekten birebir diyebilirim. Ön tarafa baktığımızda burada damla çentik tasarımı ile karşılaşıyoruz. Damla çentiğe rağmen tam ekran bütünlüğü yine de korunmuş durumda ve maalesef ki telefonumuz tamamıyla plastik bir yapıyla geliyor ve A54'e oranla bu sayede biraz daha hafif diyebilirim. Ekran kısmında da 6.6 inçlik Full HD Plus 120 Hz oldukça büyük ve kaliteli bir ekranla birlikteyiz. A54'te olduğu gibi maalesef yine HDR desteği bu ekranda yok. Ama baktığımız zaman renkler olsun, akıcılık olsun gayet başarılı. Ekran yönünde A34'te de gayet keyifli bir deneyim alabileceğiz. Yonga seti kısmında Samsung bu kez şaşırttı. İddialı bir işlemci, hatta Exynos 1380'den yani Galaxy A54'ten daha da iyi olabilecek bir işlemciyle karşı karşıyayız. Galaxy A54'ten daha kararlı bir işlemci Dimension'te 1080 Yonga setini görüyoruz. Bildiğiniz gibi bu Yonga setini Note 12 Pro'da da görmüştük. Yani orta segment için gerçekten fazla yeterli bir işlemciyle karşı karşıyayız. 8 GB RAM, 256 GB depolamayla da ideal bir donanım A34'te bulunuyor. Antutu'da da 475.000 alırken oyunlarda da 60 FPS desteğimiz var. Ek olarak 1 TB'a kadar hafıza kartı da takabiliyoruz. Donanım açısından performans yönünde A34 gerçekten iddialı. Kameralara baktığımızda da ana kamera OIS'li 48 megapiksel çözünürlüğündeyken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro çekim kameramızda bulunuyor. Videolarda da 4K 30 ve 1080p 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine 4K destekli bir ön kameramız var. Galaxy A33 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken hem işlemcimizin verimli olması hem de AMOLED panel sayesinde Galaxy A33'ün bir günü rahat bir şekilde çıkartacağını söyleyebilirim. Stereo hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucumuz da gayet hızlı, güzel bir şekilde çalışıyor. Kablosuz bağlantılarda da 5G desteği, Wi-Fi 5 gibi teknolojileri de Galaxy A34'te görebiliyoruz. Suya ve toza karşı da orta segmentteki en yüksek dayanıklılık olan IP67 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, açıkçası ilk izlenim açısından Galaxy A34 benim beğenimi kazandı. Özellikle işlemci konusunda fazlasıyla başarılı diyebilirim. Orta segment için tam anlamıyla ideal bir işlemciyle geliyor. Şimdi hemen fiyatlara bakıp Galaxy A54 ile kısaca bir karşılaştırırsak 8 GB RAM, 256 GB depolamayla Galaxy A34 şu an için Avrupa'da 459 Euro iken 6 GB RAM 128 GB'lık modeli ise 380 Euro olacak. Ama büyük ihtimalle Samsung ülkemize 8 GB RAM'li versiyonunu getirecek. Orta segment için düşündüğümde Samsung güzel bir fiyat düzenlemesiyle birlikte bu telefonu 9000 TL bandında getirebilir ki bu fiyatlara çıkarsa gerçekten fiyat performans olarak en iyi cihazlar arasına gireceğini düşünüyorum. Şu an için A33 8500 bandında ve Galaxy A54'te ortalama 13.500 TL'lik bir fiyatla satışa çıkacak. Bu fiyatıyla hem Galaxy A54'ten hem de A33'ten çok daha alınabilir, mantıklı bir cihaz diyebilirim. Eğer ki bu fiyatlara gelirse Galaxy A34 orta segmentteki
en iddialı cihazlar arasına girecek. İşlemci, kamera, batarya, genel sunduklarıyla ciddi anlamda dengeli bir telefon. Galaxy A54'e oranla da performans konusunda en ufak bir eksiği yok. Bu noktada da herhangi bir şüpheniz olmasın. İlk izlenim açısından A34 benden geçer notu aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy A34 mü yoksa A54 mü? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. A34 ile A54'ü karşılaştırdığımız çok daha detaylı ayrı bir videoda gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kal.